Merhaba, bugün sizinle beraber yazlık bir şapka yapacağız. Bucket şapka ya da balıkçı şapkası olarak duymuş olabilirsiniz. Bu şapkayı öncesinde yapmıştım. Bu iki şapkayı akşam ördüm, bunu da sabah ördüm. Yani bir gün içerisinde birden fazla şapka örebilirsiniz. Bilgileri baştan vermek istiyorum. Bu videoyu da yine bölümlere ayıracağım. Örgüyle ilgili soru soran arkadaşları da şu an izlediğiniz bölüme bilgiler bölümüne yönlendireceğim. Örgüde spagetti yarnın Slim Cotton Plus iplerini kullandım. 100 gram 150 metre. Baştan sona da 3,5 milim tığ kullandım. Beraber bu şapkayı yapacağız. Renklerini ekrana yazarım. İnternetten istiyorsanız bu markadan ya da farklı markalardan Slim Cotton Plus olarak bulabilirsiniz. Tok yapılı ipler iç kısmından düşük derecede ütüleyebilirsiniz. Her renkten bir yumak yeterli geliyor ama eliniz gevşekse zemin renginden 2 yumak alsanız daha garanti olur. Ekranda farklı birleştirmelerle yaptığım şapkaları görüyorsunuz. Onları da Alize Cotton Gold ve Yarnart cinsle yapmıştım. 3 milim tığ kullanmıştım. Yani istediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Ben motifi anlattıktan sonra 15 santimlik motiflere ihtiyacımız var. Ben motifi anlattıktan sonra istediğiniz herhangi bir kare motifi 15 santim olana kadar örüp, istediğiniz iple örüp benimle beraber şapkayı yapabilirsiniz. Kağıt ipler, rafya ipler ya da marketten aldığınız ipleri kullanabilirsiniz. Ben yetişkinler için çalışıyorum. Eğer çocuklar için soracak olursanız benim için şu yaş çocuğu için şu kadar santim motif örün demek daha kolay ama doğru değil. Çünkü çocuğunuzun sınıfındaki arkadaşlarını düşün. Hepsi aynı yaşta ama aynı boy ve kiloda değiller. Vücut yapıları aynı değil. Her çocuğun gelişimi farklı. O yüzden kendi baş yapısına uygun şekilde yapmak gerekiyor. Standart bir ölçü veremeyiz. Bana yorumlarda ya da Instagram'da sorarsınız, kabaca anlatmaya çalışırım. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çevirilerde düzgün çevrilebilsin ve özel gereksinimli arkadaşlar rahatça anlayabilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben de başka videoları 2x yaparak izliyorum. Öncelikle motif yapımıyla başlayacağız. Bir tane motifinizi 15 santim olana kadar örüyorsunuz. Aynı motiften 5 tane yapacağız ve şapkanın birleştirmesine geçeceğiz. Siper kısmını yapacağız. Benden daha ince ipler kullanacaklar için sıra sayısını nasıl çoğaltabilirler onu da anlattım. İstediğiniz her iple yapabilirsiniz. Önemli olan ölçü 15 santim olana kadar istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Motifi detaylı şekilde anlattım. Şimdi artık örgümüze geçelim. Birinci sırada sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim ve ipi aldım. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğim. 3 zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimizi böyle çekiyoruz. Yeni başlayanlar için başını yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Zincirler V harf şeklinde görünüyor. 1, 2, 3 tane V harfi görüyorsunuz. Yani 3 tane zincir çekmişiz. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettik. İkili trabzan yapmak için tığın başına bir kere doluyorum. 2 ilmeği birlikte tuttum. Halkaya girdim ve ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. İkili trabzan için tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte al. Tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte al. Tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. 3 ilmeğin ikisini birlikte al. İkili trabzanı bu şekilde örüyoruz. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. Artık ikili trabzan yapmayı biliyoruz. Bunu 16'ya tamamlayalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ikili trabzan yaptım.
baştaki 3 zincirle beraber 16 tane ikili trabzan var. Şimdi halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Halkanın ortası kapanması yeterli. Artık sıra sonunu yapacağız. En başta 3 zincir çekmiştim. Ona dokunmuyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine ilmek kaydıracağım. 3 zincire dokunmuyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepesi zaten V harf şeklinde görünüyor. Bir sonraki V harfine giriyorum. İpimi aldım ve ilmekten kaydırdım. Bu şekilde birinci sırayı bitirmiş olduk. Sıra sonunda ipi genişlettim. Motifi içinden geçirdim. Ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Onları sonra gizleyeceğiz. Her sırayı yeni başlayanlar için yavaş anlatacağım. Sonra onları artık öğrendiğinde hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Her sırada da iplerimizi gizleyelim. Onlardan da kurtulmuş olalım. Halkadan kalan ipi yine ortası açıldıysa çekebilirsiniz. Burada iple bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Kestiğim ipi içinden geçirdim. Yani bir zincirle buraya sabitlemiş oldum. Artık yıkasam da kullansam da halkanın ortası açılmayacak, motifim sökülmeyecek. İp gizlemek de örgüyü örmek kadar önemli. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Halkanın etrafından geçirerek gizledim ve ipimi kestim. Yine burada alıyorum. Halkanın etrafından geçirerek ipimi orada gizliyorum. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada da ikili trabzanlar kullanacağız. Yeni başlayanlar için başına yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Öncelikle ilmek oluşturmam gerekiyor. İlmeği nasıl oluşturuyoruz? Yine sihirli halka yapar gibi. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım. İçinden geçirdim. Buradaki ipi çekerek bu şekilde bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Diğer motifler gibi trabzanın tepesine değil, batacağımız yer iki tane trabzanın bu şekilde arası. İstediğiniz herhangi iki trabzanın arasına giriyorsunuz. Bakın tepesine batmıyorum. Herhangi bir iki trabzanın boşluğuna girdim. İpi aldım. İlmekten kalan ipleri gizleyeceğiz. Ve birinci ikili trabzanı yaptım. Tığın başına doladım. Aynı yere giriyorum. Aynı boşluğa giriyorum. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ve tekrar aynı yere giriyorum. İki trabzanın arasına giriyorum. Ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Bu şekilde. İlmekten kalan ipi de artık burada kesebilirim. Ondan da kurtulmuş olduk. İkinci sırada yapacağımız işlem de çok kolay. Tığın başına dola. Bir, iki trabzan atla. Sonra boşluğuna bat. Lütfen benimle beraber yapın. Birinci trabzanı atladım. İkinci trabzanın hemen boşluğuna batıyorum. Birinci trabzan atladım. İkinci trabzan atladım. Hemen boşluğuna battım. İki trabzanın arasındaki boşluğa batıyoruz. Boşluğa battım. Birinci ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzan ve aynı yere üçüncü ikili trabzan. Yeni başlayanlar için iki kere daha tekrarlayacağım. Lütfen geriye sarmayın. Tığın başına doladım. Bir, iki trabzan atladım. İkinci trabzandan sonra boşluğa batıyorum. Ve birinci ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzan ve aynı yere üçüncü ikili trabzan. Tığın başına doladım. Bir, iki trabzan atladım. İkinci trabzandan sonraki boşluğa batıyorum. Yani ikinci trabzanla üçüncü trabzanın arasındaki boşluğa girdim. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan.
Tığın başına dola, bir trabzan atla, ikinci ve üçüncü trabzanın boşluğuna bat, arasındaki boşluğa batıyorum. Tepesiyle işim yok. Arasındaki boşluğa battım. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Bu üçlü gruplardan 8 tane yapacağız. 5'ini detaylı şekilde gösterdim. Kalan 3'ünü de yapalım ve sıra sonunda buluşalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane üçlü grubumu yapmış oldum. Aradaki boşluklara batarak buradaki bu görüntüyü de vermiş olduk. Birinci sıradaki görüntüyü de vermiş olduk. İkinci sıranın sonunda yapacağım işlem ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine yani V harfine batıyorum. İpimi aldım ve ilmekten kaydırdım. Yine ipimi yeteri kadar esnetiyorum. İçinden geçirip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine sıra sonunda ipimizi hızlıca gizleyelim. Orada zaten içinden geçirmiştik. Burada kısa şekilde gizlemek istemiyorum. O yüzden bir alt sırada da koyu lila iplerin içinden geçirdim. Sarı rengin altından da geçirdim. Ve ipimi kesiyorum. Artık 3. sıraya geçtik. 3. ve 4. sırayı aynı renklerle öreceğiz. Ben elimdeki ipleri değerlendiriyorum. Siz istediğiniz sırada istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Her sırada ilmekten kalan ipi de örerken gizleyeceğiz. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Bu üçlü grupların arasındaki boşlukları kullanacağız. Herhangi bir boşluğa girdim, ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına tekrar doladım, aynı yere girdim, ipi aldım ve ikinci ikili trabzanı yaptım. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım, aynı yere birinci ikili trabzan ve aynı yere ikinci ikili trabzan yapıyorum. Şimdi mantığını anlatacağım. Geriye sarmayın lütfen. Zaten tekrar şekilde ilerliyorum. İlmekten kalan ipten de kurtulduk. 3. sırada yapacağımız işlem 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu kadar kolay. Sadece bu aradaki boşlukları kullanacağız. 8 tane boşluk var. 3'ünü beraber yapalım. Geri kalan 5'ini hızlı şekilde yaparız. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere birinci ikili trabzan ve aynı yere ikinci ikili trabzan. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere birinci ikili trabzan ve aynı yere ikinci ikili trabzan. Tüm boşluklara aynı işlemi yapacağız. Diğer kalan 5 boşlukta da 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. İpimizi kesmeyeceğiz. Aynı renkle bir üst sırada devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. 8 tane grubu tamamladım. Bir üst sırada da aynı renkle devam edeceğimizi söylemiştim. İlk ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harfine battım. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. 3. sırayı bitirmiş olduk. Artık 4. sıraya geçeceğiz. 4. sırada da bu 3 zincirlik boşlukları kullanacağız. O yüzden bir sonraki ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım, ilmekten kaydırdım ve
3 zincirlik boşluğa giriyorum. İpi aldım, ilmekten kaydırdım. Kaydırmalarla boşluğa kadar geldik. Artık 4. sıraya örebiliriz. Başta 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. 3 zincirden sonra boşluğa 6 tane ikili trabzan yapacağım. 3 zincirle beraber toplam 7 tane ikili trabzan olacak. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığım başına doladım. Boşluğa girdim. İkinci ikili trabzanı yaptım. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Dördüncü ikili trabzanı yaptım. Beşinci ikili trabzanı yaptım. Altıncı ikili trabzan. Ve aynı yere 7. ikili trabzan. Baştaki 3 zincirle beraber toplam 7 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yapacağımız işlem her bir 3 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yapmak. Tığın başına doladım, bir sonraki boşluğa giriyorum ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan. Yine 8 tane boşluğumuz var. İkisini yaptık. Zaten bu sıra çok kolay. Her bir 3 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. 8 boşluğa da aynı işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi örgümüz tabak şeklinde görünüyor. Ne yapacağız? Trabzan tepelerini açıp örgümüzü düzelteceğiz. Sıra sonunda 1, 2, 3. zincirin içine kaydıracağım. 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. 3. V harfinin içine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. İpimi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine her sırada olduğu gibi ipimizi gizleyelim. Temiz şekilde devam edelim. 7 tane ikili trabzan yapmıştık. Onun altında gizleyebiliriz. Arka tarafta gizleyebiliriz. 5. sıraya geçtik. 5. sırada 1. sırada kullandığım rengi kullanacağım. Motif hep kendisini tekrar ediyor. Burada ne yapıyorsak burada onu yapıyoruz. Burada ne yapıyorsak burada onu yapıyoruz. Yine aynı şekilde devam edecek. Yeni başlayan arkadaşlar kavrayana kadar göstereceğim. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmekten kalan ipi gizleyeceğiz. Sık iğne örerken tığın başına dolamıyoruz. 7 tane ikili trabzanımız var. Herhangi bir grubun başından başlıyoruz. İlk trabzanın tepesinden başlıyoruz. Birinci ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım. İlmekten kalan ipi de gizleyeceğiz. Sık iğne yapmak için bu sefer tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sık iğne de bu kadar kolay. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve sık iğne yapmak için 2 ilmeği birlikte çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine girdim, ipi aldım ve 2 ilmeği birlikte çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine girdim, ipi aldım ve 2 ilmeği birlikte çektim. Şimdi aşağıdaki 7 trabzanın tepesine de sık iğne yapıyoruz. 5.'nin tepesine bir tane sık iğne, 6.'nın tepesine bir tane sık iğne ve 7.'nin tepesine bir tane sık iğne. Elimle de düzelttim. Şimdi buradaki görüntüyü vereceğiz. Bunu da sık iğne ile yapacağız yine. Burada da farklı bir teknik yok. Yine sık iğne kullanacağız. Sadece ilmeğimizi uzatacağız. 3. sırada grupların arasındaki boşluğa batacağım. 4. sırayı kullanmıyorum. 3. sıranın boşluğuna battım. İpi aldım ve ilmeği uzattım. Uzattıktan sonra bir tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi burada da 2 ilmeği çekmiştik. Burada da 2 ilmeği çektik. Sadece yaptığımız tek fark buradaki ilmeği uzattık. Burada tekrar göstereceğim. Lütfen geriye sarmayın. Aşağıda 7 tane ikili trabzan var. Her birinin tepesine sık iğne yapalım. Sık iğneyi de artık öğrendik. 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncüyü yaptım,
Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Altıncıyı yaptım ve yedinciyi yaptım. Trabzanların tepesine sırasıyla sık iğne yaptık. Ne yapacağız? Uzun bir sık iğne yapacağız. İlmeğimizi uzatacağız. Üçüncü sırada grupların arasındaki boşluğa giriyorum. İpi aldım. İlmeği uzattım ve yine sık iğne yaptım. İki ilmeği birlikte çektim. Sonra yine 7 tane ikili trabzan var. Sırasıyla tekrar burada göstermek istiyorum. Üçüncü sırada iki grubun arasına girdim. İpi aldım, ilmeği uzattım ve iki ilmeği birlikte çekerek sık iğne yaptım. Yapacağımız işlem bu kadar. Aşağıdaki her bir ikili trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Lütfen sayarak ilerleyin. İlk trabzanın tepesi kapanabilir. Onu görmezsiniz. 6 tane yapmayın. Sırasıyla 7 tane sık iğne yapıyorsunuz ve 3. sıradaki boşluğa girip ilmeği uzatıp bir tane sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve sıra sonunu beraber yapalım. Sıra sonunda yine 7 tane ikili trabzanın üzerine sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Son bir boşluğumuz kaldı. 3. sırada. Oraya da batıyorum. İpimi aldım, uzattım ve sık iğne yaptım. En son sık iğneyi de uzatarak yaptık. Artık sıra sonunu yapacağız. İlk sık iğnenin tepesine giriyorum. V harfine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Burada ipimi koparacağım. Motifi içinden geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Hızlıca ipimizi de gizleyelim. Sık iğnelerin altında ipimi gizliyorum. Her sırada da elimizle düzeltelim. Tepeleri açalım. Sırf bu tepeleri açmadığı için yanlış ördüğünü düşünüp söken arkadaşlar var. Sadece elinizle düzleştirmeniz yeterli. Son 2 sıramız kaldı. Onu da görünebilecek bir renkle anlatmak istedim. 6. ve 7. sırayı aynı renkle yapacağız. 6. sırada artık motifimiz kare bir hale gelecek. Bunun için de görüyorsunuz zeminimiz düzgün değil. Boy eşitliği sağlamak için sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanlar kullanacağız. Tekli trabzanı çakma sık iğne ya da yarım trabzan olarak duymuş olabilirsiniz. İngilizce karşılığını da yine yukarı eklerim. Yabancı kanallardan baktığınızda tekli trabzan olduğunu anlarsınız. Sayarak ilerlememiz gerektiğini söyledim. 7 tane sık iğne yaptık, uzun sık iğne yaptık. Şimdi her birinin tepesini kullanacağız. Yine sayarak ilerleyeceğiz. Lütfen sayılara dikkat edin. Bitişimiz düzgün bir bitiş olsun diye köşeden başlayacağım. O yüzden köşede üçlü trabzan kullanacağımız için başlarken üçlü trabzan yapacağız. Bunun için yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmekten kalan ipi arada gizleyeceğim. Bunu sürekli söylemek istemiyorum. Örgüde kafanız karışmasın. Bu şekilde alıyorsam demek ki gizliyorum demektir. Üçlü trabzan yapmak için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Uzun sık iğnenin üzerinden örmeye başlayacağız. Tepesini nasıl bulacağım derseniz bu V harfini takip edin. Uzun sık iğneyi takip edin. Tepesindeki V harfi uzun sık iğnenin tepesi demek. Lütfen yeni başlayanlar benimle beraber yapsın. Uzun sık iğneyi takip ettiniz. Tepesi burası. Tepeye girdik ve ipi aldık. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer üçlü trabzan yapacağım. Yani 3 kere de çıkacağımız bir trabzan yapacağım. İlk ilmeği tek. 2 ilmeği birlikte ve 2 ilmeği birlikte alıyorum. Üçlü trabzanı da bu şekilde yapıyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapacağız. Bir sonraki sık iğnenin tepesine girdim, ipi aldım ve ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine tekli trabzan yapacağız. Yani 3 ilmeği tekte çekeceğiz. İsimleri de buradan geliyor. Bir sonraki tepeye girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzan yaptım. Burada farklı batımlar yapıyoruz ki
boyunu eşitleyebilelim. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ama hepsinin boyu aynı. Amacımız da bu. Başlarken uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan yaptık. Bir sonrakine ikili trabzan yaptık. Bir sonrakine tekli trabzan yaptık. Şimdi arada 11 tane sık iğne yapacağız. Sırasıyla 11 tane sık iğne yapacağız. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan yaptık. Bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine tekli trabzan ve sonra 11 tane sık iğne yaptık. 11 sık iğnenin sonunda da tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan yapacağız. Amacımız sadece boy eşitlemek. Bir sonrakine tekli trabzan, 3 ilmeği tekli çektim. Bir sonrakine ikili trabzan ve tığın başına doladım. Uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi doğru ilerlediğimiz için uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan denk geldi. Uzun sık iğnenin tepesine girdim, ipi aldım. İlk ilmeği tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte aldım. Bu şekilde boylarına eşitledik. Sık iğnenin tepesi bizim köşe yerimiz. Köşede ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, arada 3 zincir, bir tane üçlü trabzan. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere uzun sık iğnenin tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Bu şekilde. Bir kenarı daha beraber yapacağız. O yüzden lütfen geriye sarmayın. Motifler zaten kendisini tekrar eder. Bu kenarda ne yaptıysam diğer kenarda da aynısını yapıyorum. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan yapmışım. İkili trabzandan sonra tekli trabzan yapmışım. Yine aynısını yapıyorum. Üçlü trabzan yaptık. Bir sonraki tepeye ikili trabzan ve bir sonraki tepeye tekli trabzan. Sonra ne yapmışız? Arada 11 tane sık iğne yapmışız. Arada 11 tane sık iğne yapalım hızlıca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptım. 11 sık iğneden sonra ne var? Tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Doğru şekilde gittiysek üçlü trabzanımız uzun sık iğnenin üzerine denk gelmeli. Sırasıyla ne yapıyorum? Bir sonrakine tekli trabzan, bir sonrakine ikili trabzan ve uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Burası bizim köşemiz. O yüzden ne yapacağız? Bir tane üçlü trabzan, arada 3 zincir ve aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Beraber ilerledik. Burada ne yaptıysak burada da sırasıyla aynısını yaptık. Kalan iki kenarda da aynı işlemi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda aynı renkle bir üst sıraya çıkacağız. Diğer kenarları da aynı şekilde yaptım. En son arada 11 tane sık iğne yaptım. 2 tane tepe kaldı. Zaten sırasıyla ne yapacaktık? Bir sonrakine tekli trabzan, bir sonrakine ikili trabzan. Şimdi köşeye başladığımız yere geldik. Köşede ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, arada 3 zincir, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Biz zaten başlarken bir tane üçlü trabzanı yapmıştık. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. Bir tane üçlü trabzan, arada 3 zincir, bir tane üçlü trabzan. Aynı renkte bir üst sıraya çıkacağız. O yüzden 3 zincir çekemem. Orta noktada kalmam lazım. 3 zinciri elde etmem için ne yapacağım? Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. İlk üçlü trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım ve
3 ilmeği birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Yine köşelerdeki boşluğumu oluşturdum. Artık bir üst sıraya çıkabilirim. Bu bizim son sıramız. Son sıramız çok kolay. Sadece ikili trabzanlar kullanacağız. Motifimiz artık kare halde. Son sıra için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Buradaki köşe boşluğuna giriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede 2 tane ikili trabzanla başladık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Şimdi aşağıdaki her bir tepeye ikili trabzan yapacağız. Trabzanların tepesine de ikili trabzan yapacağız. Sık iğnelerin tepesine de ikili trabzan yapacağız. Burada sayı vermek istiyorum. Üçlü trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane tepe var. 17 tane ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Üçlü trabzanın tepesine girdim. Bir tane ikili trabzan. İkili trabzanın tepesine girdim. Bir tane ikili trabzan. Tekli trabzanın tepesine girdim. Bir tane ikili trabzan. Ve sık iğnenin tepesine girdim. Bir tane ikili trabzan. Yani aşağıda ne olduğunun bir önemi yok. Sadece üzerlerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşedeki üçlü trabzana kadar her bir tepeye ikili trabzan yaparak geliyorum. Köşeyi beraber yapalım. Size yine sayı da vereceğim. Kendinizi kontrol edersiniz. En son üçlü trabzanın tepesine de ikili trabzan yaptım. 3 zincirle beraber zaten köşeye 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Sonra da 17 tane ikili trabzan yaptık. Demek ki 19 tane olmalı. 3 zincirle beraber sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane yapmışım. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Burada sizde yanlışlık varsa ya bir alt sırada yanlışlık yapmışsınızdır sayı olarak. Fark etmeden 11 tane değil de 10 tane sık iğne yapmış olabilirsiniz. Ya da aynı yere 2 tane batmışsınızdır. 13 tane sık iğne yapmış olabilirsiniz. Bir alt sırada nerede yanlış yaptıysanız onu düzeltirsiniz. Zaten aynı iple yaptık. Herhangi bir ip bulmanıza da gerek yok. Bir alt sıradaki yanlışı düzeltir, sonrasında devam edersiniz. Köşeye geldik. Köşede ne yapacağız? 3 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağız. Köşe boşluğuna girdim. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere birinci ikili trabzan ve aynı yere ikinci ikili trabzan. Bu şekilde. Burada yarım şekilde başladık. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Yeni başlayanların yanlış yapabileceği yer ilk üçlü trabzanın tepesi kapanmış olabilir. Köşeden dolayı ilk üçlü trabzan atlarsanız sayınız yanlış olur. O yüzden köşeyi ördükten sonra elinize biraz çekersiniz. Gördüğünüz gibi üçlü trabzanın tepesi açıldı. Aşağıdaki her bir trabzanın ve sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. Köşede de 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıradaki işlemimiz çok kolay. Tüm tepelere ikili trabzan yapalım. Köşelere 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar gelip düzgün bir bitişle bitirelim. Sıra sonunda bitirmeden önce eğer motifiniz benimle aynı ölçüde değilse nasıl büyütebilirsiniz onu da anlatacağım. Sonra beraber düzgün bir bitiş yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. En son üçlü trabzanın tepesine de ikili trabzan yaptım. Köşeye yarım şekilde başlamıştık. Beraber bitirelim. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi tamamlıyorum. Yine burada da 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir olacak, 2 tane ikili trabzan. Köşeyi tamamlamış olduk. Siz yeterli ölçüye ulaşmadıysanız ne yapacaksınız? Bir sıra daha ikili trabzan örebilirsiniz. Aşağıdaki her bir ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorsunuz. Köşeye 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Yani bir sıra daha örmek isteyenler
2 zincir elde etmek için tığın başına bir kere dolarsınız. 3. zincirin içine girdiniz, ipi aldınız ve tekli trabzanla bittiniz. Başlarken yine 2 tane ikili trabzanla başlıyorsunuz. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzan yapıp benim göstereceğim gibi düzgün bir bitişle bitiyorsunuz. Büyütmek isteyenler o şekilde büyütebilirler. Siz de motifinizi yeteri kadar büyüttünüz, sıra sonuna kadar geldiniz. En son köşede 2 tane ikili trabzan yaptınız. Arada 2 zincir çekiyorsunuz ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Düzgün bir bitiş yaparak biteceğiz. Düzgün bitişi tüm örgülerde göstermeye çalışıyorum. Düzgün bitişten kastım tepeler V harf şeklinde görünüyor. Zincirlerin tepesi de ikili trabzanların tepesi de V harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, ön yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. Tüm görünümü eşitleyeceğiz. Biterken 2 zincir çekip ipimizi yeteri kadar bırakıp kesmiştik. Baştaki 3 zinciri atlıyorum, ona dokunmuyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. İkili trabzanın tepesine arkadan girdim. Daha rahat çalışabilmek için daha küçük bir tığ numarası aldım. İpi alıp arkaya çekiyorum. Örgünün arkasına çektim. 3 zinciri atladım. Bir sonraki tepeden ipi arkaya çektim. Arada 2 zincir çekmiştik. İkinci zincirin de sadece arkasındaki kanadı kullanıyorum. Arkadaki kanada girdim, ipi aldım ve yine arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha tepe oluşmuş oldu. Oluşturduğumuz tepe de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Atladığımız 3 zincirin tepesinde V harf şeklinde oluşturmuş olduk. Artık tüm görünümümüz eşit. Karşılıklı diksek de tığla birleştirsek de artık tepelere de kanatlara da girebileceğiz. İpi artık arkada gizleyelim. Burada yine bir zincirle buraya sabitliyorum. Örgünün arkasında ipimi gizliyorum. Bu şekilde elimle düzleştirdim. Aynı motiften 5 tane yapıyorsunuz ve artık şapka yapımına geçiyoruz.